Herkese merhaba arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Mehdi bebeği için neler yapmayı planlıyor? Barış iflas edecek mi? Zeynep Barış ile mutlu olabilecek mi? Zeynep ile Nermin'in hayatı tehlikede mi? Özlem, Zeynep ile Barış'ın arasını bozacak mı? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle dizimizin final yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in özgürce kendi fikirlerini verebilmeli diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde artık dizide yepyeni bir döneme gireceğiz. Çünkü Barış ve Mehdi arasında güç savaşı başlayacak. Her ikisi de Zeynep'i bırakmak istemeyecek. Büyük ihtimalle Zeynep, Mehdi ile görüşmeye devam etmesine rağmen ona bir şans vermeyecek. Zeynep tam tersine Barış'ın yanında yer almaya başlayacak. Barış da Zeynep'i sevdiği için onu asla yalnız bırakmayacak. Bu yüzden Barış, Zeynep'in kendisiyle ilgilenmesi için kendisini hasta edecek ve Zeynep'in ilgisini çekmek için her şeyi deneyecek. Ama Zeynep'in bu davranışları bu şekilde devam ederse Barış'ı kaybedecek. Çünkü Barış bu ilişki için çok çaba sarf etti. Ama Zeynep her defasında kendisini Barış'tan uzak tuttu. Barış ve Zeynep bu sorunu çözerse hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Bunun sonucunda da Zeynep ve Barış evlenebilecek. Ayrıca Zeynep hissettiği suçluluk duygusunu azaltmazsa bu onun sonu olacak. Çünkü Zeynep her defasında Sakine'nin gözyaşlarına inanacak. Ama sonradan Zeynep yaptığı hatanın farkına varacak ve Sakine'nin kendisini üzgün göstermesini umursamayacak. Böylece Zeynep, Nermin Hanım'ı tercih edecek ve Nermin Hanım ile Zeynep hayatlarına devam edecek. Peki sizce Özlem, Barış ile Zeynep'i ayırmayı başarabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Artık Mehdi hiç kimseye iyi davranmayacak. Özellikle Mehdi, Barış'a karşı büyük bir savaş başlatacak. Artık Mehdi Barış'a kadar güç sahibi olduğu için onu Zeynep'ten uzaklaştırmak isteyecek ve her zaman Mehdi, Barış'ın işleri önündeki büyük engellerden birisi olacak. Büyük ihtimalle Barış, Zeynep ile aşk hayatı yaşamaya başlayacak. Zeynep de Barış'ın kendisiyle evleneceğini ümit edecek. Daha sonradan Zeynep, Barış ile ilişkiye girecek. Ama bu birliktelik ikisinin de sonunun gelmesine sebep olacak. Çünkü Barış, Zeynep'i daha sonra aldatacak. Savaş Zeynep'i bu konuda uyaracak olsa da kimseler onu dinlemeyecek. Bu da Zeynep'in en büyük hatası olacak. Bu da Zeynep'te büyük bir travmanın yaşanmasına neden olacak. Barış da Zeynep'i kandırdığı için iflasa doğru sürüklenecek. Zeynep aldatıldığı için yeniden Mehdi'ye dönecek. Yani Zeynep ve Mehdi yakında tekrardan birlikte olacak. Özlem ise kardeşlerini Zeynep ve ailesinden uzak tutamayacağını anlayınca planlarını uygulamaya koymaya başlayacak. Mehdi'nin bundan sonra iyi bir karakter olacağını düşünmüyorum. Çünkü kitapta yazılanlara göre Mehdi, Zeynep yüzünden kötü birisi ve bundan dolayı da Mehdi'nin daha pis işlere bulaşacağını ve Zeynep'in beladan kurtulamayacağını düşünüyorum. Mehdi ise Cengiz Baba'nın güvenini boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacak. Diğer yandan Barış, Mehdi'nin dışarıda olmasından dolayı çok huzursuz olacak. Çünkü Zeynep'in onu terk edip Mehdi'ye dönme ihtimali çok yüksek. Barış ve Zeynep yakında evlenecek. Ama onların aşkının önünde aşılması zor engeller bulunuyor. Bunlardan birisi Özlem ve Mehdi'dir. Özlem bir süreliğine Zeynep'in Barış ile birlikte olmasını istemeyecek. Diğer engel ise Zeynep'in Mehdi ile ilgilenmeye devam etmesidir. Ama Özlem ve Mehdi onları ayıramayacak. Çünkü Barış ve Zeynep arasındaki aşk bağı çok kuvvetlidir. Ama Zeynep, Mehdi'yi düşünmeye devam ederse Barış bu durumu kabullenemeyecek ve Zeynep ile olan tüm ilişkisini sonsuza kadar sonlandıracak. Barış, Zeynep ile rahatladığını ve kendisini çok iyi hissettiğini söyleyince bu durum Zeynep'i çok mutlu etti. Barış ve Zeynep, Mehdi'den gelecek tehlikelerden korksalar da aşklarını yaşamaya başlayacaklar. Onları ayırmak isteyenlere rağmen Zeynep de Barış'la çok mutlu. Barış, Mehdi'nin Zeynep için halen bir tehdit olduğunu düşünüp onun için endişe etmeye devam edecek. Mehdi ise Zeynep'i dilinden veya kalbinden söküp atamıyor. Zeynep, Mehdi'ye kendinden uzak durmasını ve bu duruma artık bir son vermesi gerektiğini söyleyecek. Aynı zamanda Cengiz Baba'nın yaşam tarzı Mehdi'ye biraz ağır geldi. Bu işin sandığı kadar kolay bir iş olmadığını anladı. Daha önceki hayatına dönmek istese de Mehdi artık Cengiz Baba'ya olan borcundan dolayı bu işi devam ettirmek zorunda kalacak. Mehdi her gün daha da güçlenmeye başlayacak. Mehdi güçlendikçe kendisine kötülük yapanlardan hesabını soracak.
Mehdi Barış'a karşı büyük bir yarış içerisinde olacak. Çünkü Mehdi Barış'ın Zeynep'i kendisinden aldığını düşünmekte. Hatta Barış yüzünden Zeynep kaybettiğini sanıyor. Halbuki Mehdi Zeynep'e kaba davrandığı için onu kaybetti ve Zeynep'i kendi elleriyle Barış'a teslim etmiş oldu. Bu yüzden Mehdi hem kendisinin hem de Zeynep'in geleceğini mahvetti. Eğer Cemile Nuh'u her seferinde önemsememeye devam ederse Nuh'un sabrı taşabilir ve hayatının tehlikede olmaması için Cemile'den boşanma kararı alabilir. Çünkü Nuh, Mehdi'nin ne kadar pis ve tehlikeli işlerle uğraştığını çok iyi biliyor. Barış, Zeynep'in hayatına girerek büyük bir hata yaptı. Zeynep'in hayatına kim girdiyse her zaman zarar gören taraf onlar oldu. Faruk içine kapanık bir insana dönüştü ve zoraki bir evlilik yaptı. Mehdi hapse girdi ve kötü yollara düştü. Bu gidiş ile Barış da iflas edecek. Çünkü önceki bölümde hatırlarsanız Barış'ın elinde bir kitap vardı. Kitabın adı ise Kral Kaybederseydi. Şu anlık Barış çok güçlü ve zengin birisi olduğundan kral olan kişidir. Ama o kitabın sonunda kral kaybediyordu. Sonunda Barış yenilgiye mahkum edilecek. Barış da tüm gücünü ve zenginliğini Mehdi ile savaşarak yok edecek. Barış iflas ettiği için kimse ona yardım etmeyecek. Zeynep de Barış'tan tamamen ayrılacak. Ama bu ihtimali de unutmayalım. Barış Zeynep ile evlenip hayatına yeni bir sayfa açmayı seçebilir. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.